Cümleten selamünaleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde gül kurusu pembe ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelim de bu şekilde. Çok şık, çok kolay, çok hoş bir model oldu hanımlar. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Ben hanımlar patiğimin şu kenar bölümlerinde, şu yan bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane daha yedek şiş kullandım. Dileyen misinalı şişlerle de yapabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar daha büyük yapmak isteyenler şurada haroşa sayılarımız var kenarda. Buraya benden birkaç sıra haroşa örebilir. Büyük yapmak isteyenler, küçük yapmak isteyenler de birkaç haroşa eksik örebilir. Örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız, model sayımız aynı olacak hanımlar. Patiğimize burun kısmından başlayacağım. Pembe ipim ile 9 ilmek olarak. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek attım. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Patiğimizin burun kısmında haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Burun kısmında haroşa yapıyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmalarımızı da yapacağım. Hemen ilk artırmamı şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten hemen sonra şuraya bir ilmek attım. 3 ilmek oldu. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da şöyle bir ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Artırmalarıma devam edeceğim. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi hemen ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya yine artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını haroşa öreceğim. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz hanımlar. Evet, bakın arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. 2 ilmek öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüp artıracağız. Biz bu artırma işlemine hanımlar şişimizde 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 27 ilmek olana kadar patiğimizin burun kısmını örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Krem ipimi ekleyeceğim bu aşamada. Renk geçişi olduğum için bu defa ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Şöyle. Hemen ikinci ilmeğimi de düz ördükten sonra ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Artık artırma yapmıyorum. 27 ilmek ile örmeye devam edeceğim. Hemen şuraya 2 tane düğümümü attım. Şimdi bu modelden önce zemin hazırlığı hanımlar. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar sıra sonuna kadar ters örüp gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. 2 sıra ördük. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 4 sıra olacak hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde ilmeklerimizi yine krem ipimiz ile sıra sonuna kadar düz örelim. Tekrar geri dönelim. Arka yüzde de ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm. Ön yüzde bu defa renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Modelimize başlayacağız. 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters krem ipimizle ördük. Şimdi bu pembe ipimi aldım. Modelde ön yüzde birinci sıramız hanımlar. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi düz ördüm. Ardından ilmeklerimi şöyle öreceğim. Bakın, sıradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. İpim benden tarafta. Buradaki bir kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir tane kremimi ters örüyorum. Yine ip ön yüzde, bakın benden tarafta, bir krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ters ördüm. Bir ilmek örmeden sağ şişimi aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde örüyoruz. Bir ilmek kremi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Sıradaki bir ilmek kremimizi ters örüyoruz. Bu şekilde. Çok basit bir model. Çok da gösterişli. Bakın, bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir kenar ilmeğim, bunu da düz olarak ördüm. Ön yüzde modelimizde birinci sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelimizde ikinci sıramız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada bu pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Pembe ilmeğimi ters, krem ilmeğimi düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Modelimizin ikinci ve sonuncu sırası. 2 sıradan oluşan modelimiz bu şekilde yapılıyor. Bakın, kremlerimi düz örüyorum. Pembelerimi ters örüyorum. Herkes rahatça yapabilsin diye hem kolay hem de gösterişli bir model seçtim. Bakın, kremimi düz ördüm. Pembemi ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi hanımlar ön yüzde renk geçişi yapacağım için örmeden aldım. Bakın, 2 sıradan oluşan modelimizi pembe ipimiz ile bu şekilde kurduk hanımlar. Model bu. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Şöyle krem ipimi alıyorum. Modelimiz bitti. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters, şu başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 4 sıra öreceğiz. Ön yüzdeyim. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Örüp gelelim hanımlar. Evet, şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu ikinci sıramız. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Yine krem ipimizle hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi düz örelim. Bu üçüncü sıra olacak. Tekrardan arka yüzde ilmeklerimizi ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, ön yüzde düz, arka yüzde ters, yeniden ördüm. Geldim hanımlar, bakın 4 sıra yaptık. Şimdi aynı modeli tekrar kuracağız. İyice anlaşılsın diye modelimi tekrar birlikte yapacağım sizlerle. Öncelikle renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Sırası ile bir ilmek ters örüyorum. İpim benden tarafta, bir ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ters örüyorum. Şöyle bir ilmek sağ şişime aldım. Bir ters ördüm. Bir ilmek sağ şişime alıyorum. Modelimizin ön yüzde ilk sırasını bu şekilde yapıyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. Bir ters ördüm ve son kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde modelin birinci sırasını yaptım. Arka yüzde modelde ikinci sıram. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Kremlerimi düz. Pembe ilmeklerim ters.
Krem ilmeklerim düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Dikkat etmemiz gereken pembe ilmeklerimizi ters örüyoruz. Krem ilmeklerimizi de düz örüyoruz. İki sıradan oluşan modelimiz böyle. Bir ters ve son kenar ilmeğimi ön yüzde renk geçişi yapacağım için örmeden aldım. Gördüğünüz gibi ikinci modelimizi de yaptık hanımlar. Şimdi tekrar krem ipimiz ile arada ön yüzde düz, arka yüzde ters 4 sıra öreceğiz. Ardından üçüncü modelimizi yapacağız. Bu şekilde hanımlar toplamda patiğimizin ön bölümüne 1, 2, 3, 4, 5 tane model kuracağız. Sadece 5. modelden yani sonuncu modelden sonra araya 4 sıra ön yüzde düz arka yüzde ters değil de sadece 2 sıra krem ipimiz ile ön yüzde düz arka yüzde ters öreceğiz. Şimdi patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım, gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 5 tane modelimi yaptım. 5. modelden sonra da ön yüzde düz arka yüzde ters 2 sıra krem ipim ile ördüm. Renkli ipimi de kestim, ucunu arkaya düğümleyip gizledim. Şimdi buraya hanımlar krem ipimiz ile haroşa öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. Şu burun kısmında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir diş haroşa olmuş olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş. Burada krem ipimiz ile 2 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet, 2 diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde yeniden ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz yani haroşa öreceğiz. Artık patiğimizin devamında tamamen haroşa örgü tekniği kullanılacak. Bu şekilde yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzde de bir bilek kesimini yapacağız. Boğaz kesimini yapacağız. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzde. Öncelikle ilk 9 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ortada 9 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenara 9 ilmek ördüm. 9 ilmek kestim. Kalan 9 ilmeğimizi de öreceğiz. Boğaz kesimini burada yapmış olduk hanımlar. Yanlarda 9'ar ilmeğimiz var. Ortada 9 ilmeğimizi kestik. Baktığımızda hemen şu kenarda hanımlar toplamda 3 diş haroşamız var. Şimdi bakın şu bölümde buraya hanımlar 9 ilmek ile 3 diş haroşa daha öreceğiz bu bölüme. Hemen başlayalım haroşalarımıza. Önce sağ kenarımızı yapıyoruz. 9 ilmek ile 3 diş haroşa öreceğiz. Şu ilk 3 diş haroşamızı saymıyoruz bundan hariç. Yani toplam haroşa sayısı 6 olacak toplu sayacak olursak. Bakın 9 ilmeğimi ördüm. Arka yüzde yine bu 9 ilmeğimi örüyorum. Böylece 9 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde. Şimdi buraya 9 ilmek ile bakın bir diş haroşamızı ördük. 2 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet, 3 diş haroşamı ördüm hanımlar. Şimdi artırmalarımızı yapacağız bilek kenarından. Şimdi ön yüzdeyim. Bu aşamada son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi yine örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu aşamada en son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ördüm. Böylece 10 ilmek oldu. Bir ilmek artırmış olduk. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde artırma yapmıyorum. İlmeklerimizi normal haroşa örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde bilek kenarında yapıyoruz. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir kaldı. Öndeki ilmeğimin kenarına, haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Arka yüzde 11 ilmeğimizi haroşa öreceğim. Tekrardan ön yüzdeyiz. Yine artırmamızı yapacağız. Son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum.
son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de yine örüyorum. 12 ilmek oldu. Bu şekilde geri döneceğiz. Arka yüzde haroşa öreceğiz. Ön yüzde son bir ilmek kalana kadar örüp artırmamızı yapacağız. 14 ilmek olana kadar artıracağız. 14 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Evet, 14 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım hanımlar. Artık artırma yapmayacağız. 14 ilmek ile kenar bölümünü öreceğiz. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde 14 ilmeğimi öreceğim. 14 ilmek ile patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız. Artırma yok. Bakın arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Yeniden 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın artırma yapmayacağım. Sıra sonuna kadar hepsini örüyorum. Patiğimizin kenarına bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar öreceğim. Artırma yapmıyorum. Bu şekilde. Şimdi baktığımızda bu kenarda toplam şu ilk başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş haroşam olmuş. Ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 18 diş, 18 sıra haroşa ördüm. Şimdi patiğin boyutu, büyüklüğü ya da küçüklüğü burada belirlenecek. Ben büyük yapacağım, 39, 40, 41 numara yapacağım diyenler varsa buraya 22 değil de toplamda 26 sıra haroşa örecekler. Haroşa sayıları fazla olacak. Yok ben daha küçük yapacağım 35-36 numara diyenler varsa da 18 değil de buraya 14 sıra, yani ortalama 14 ya da 15 sıra haroşa yapabilirler. Böylece patiğin boyutu küçülür. Şu arka haroşalar fazla olursa boyutu büyür. Haroşalar az olursa boyutu küçülür. Ben 18 sıra haroşa yaptım bu ölçülere göre. Şimdi hep birlikte kenar bölümünü yapalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 18 sıra haroşamı ördüm geldim, artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Gevşek kesim yapalım çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek kesim yapmamızda fayda var. Bakın şuralardan ilmekler çıkaracağız. Evet, sonuncu ilmeğimi de kestim. Hemen şuraya 2 tane de zincir atıyorum. İpimizi kesiyorum. Patiğimizin sağ kenarını tamamladık hanımlar. Şimdi sol kenarını yapacağız. Hemen şu ön yüzde sol tarafı da sağ kenara aynı şekil yapacağız. Burada 9 ilmek vardı. 9 ilmek ile buraya 3 diş haroşamızı öreceğiz. İpimi hemen buradan ekliyorum. Hemen şöyle ikinci ilmeğimi de örüp ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Düğümümü attım. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum yine. Evet, ön yüzde ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de yine bu 9 ilmeğimi örüyorum. Böylece bir diş haroşamız oluştu hanımlar. 9 ilmek ile ön yüzde arka yüzde düz ördük. Bakın bir diş haroşamız oldu. Buraya 2 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet, 2 diş haroşa daha ördüm. Toplam 3 diş haroşamız oldu burada 9 ilmek ile. Tekrar sağ kenarda olduğu gibi burada da artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Artırmalarımızı bilek kenarından yapacağız. Bu defa şöyle yapacağız. Bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu bilek bölümünde öndeki ilmeğin haroşa kısmına şuraya çişimle girdim. Burayı düz olarak örüyorum. Yani artırmamı kenardan yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Böylece bir ilmek artırdık. 10 ilmeğimiz oldu. Tekrar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine artırma yapmıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Artırmayı sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Bakın tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki ilmeğin haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Şu anda 11 ilmeğimiz olmuştu. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki haroşa kısmına giriyorum. Öndeki ilmeğin.
Burayı düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Şimdi de 12 ilmeğimiz oldu. Sağ kenara hanımlar 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Bu kenarımızı da yine 14 ilmek olana kadar artıracağız. Sonra 14 ilmek ile kenar bölümlerini öreceğiz. Ben sağ kenara 18 sıra haroşa olarak örmüştüm. Sol kenarını da aynı sayıda yapacağım. Sizler de sağ kenarı ne kadar yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda tamamlayın hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin bu sol kenarında ördüm. Burada da toplam 18 sıra yani 18 diş haroşam var. Şimdi artık ilmeklerimizi keseceğim hanımlar. Diğer tarafı nasıl kestiysek bu tarafı da aynı şekilde kesiyoruz. Bakın şu an ön yüzdeyim. Gevşek bir şekilde kesimimi yapıyorum. Böylece patiğimizin bu üst kenar bölümlerini de tamamlamış olduk. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Şimdi bu aşamada hanımlar patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız. Videonun başında dediğim gibi şöyle yedek şişlerimi kullanacağım. Misinalı şişlerle de devam edilebilir. Bu aşamada hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız kenarlarını yapabilmek için. Ben bu aşamada diğer gül kurusu pembe ipimi kullandım. Öncelikle şu en son ilmeğimin içinden gül kurusu pembe ipim ile ilmek çıkartıyorum bu şekilde. Şöyle sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimizi çıkartacağız hanımlar. Hemen ikinci ilmeğimi de çıkarttıktan sonra ipimin ucunu yine düğümlüyorum. Devam edeceğim. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartacağız. Ben buradan şu burun kısmına kadar toplamda 44 ilmek çıkarttım. Sizler burada arka haroşaları şuraları fazla yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden birkaç ilmek fazla çıkacaktır. Buradaki haroşalarını az yaptıysanız ilmek sayınız da benimkinden birkaç ilmek eksik olacaktır. Dediğim gibi ben burun kısmına kadar 44 ilmek çıkarttım. Şimdi bu kısma kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, burun kısmına kadar ilmeklerimi çıkarttım hanımlar. Patiğimize 9 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi 9 ilmek başladığım yerden 9 ilmek daha çıkartacağım. Hemen şu ilk kenarımıza düğüm attığımız için burası biraz sıkı. Buradan şöyle tığ yardımıyla ilmeğimi çıkaracağım. Şu ucundan şöyle şişime takıyorum. Hanımlar burada da yine sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeklerimizi çıkartıp şişimize takıyoruz. Bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. 3 ilmek oldu. Hatta şu ipi de atlatarak götüreyim gizlensin. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Devam ediyorum. 6, 7, 8 ve diğer kenara girerek bir ilmek de şuradan çıkartacağım. 9. Burun kısmından 9 ilmek çıkarttım bir diğer şişime. Misinalı şiş kullananlar aynı şişe ilmeklerini çıkartmaya devam edecekler. Şimdi diğer kenardan ilmek çıkaracağım. Ben karşıdan 44 ilmek çıkartmıştım. Buradan da şu uca kadar 44 ilmek çıkaracağım hanımlar. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek sırasıyla ilmeklerimi çıkartıyorum. Sizler karşı taraftan kaç ilmek çıkarttıysanız bu taraftan da yine aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Kenardaki sayılar birbirine eşit olmalı. Bakın burada hanımlar 5 ilmeğim oldu. Şimdi şu uca kadar yine ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, 44 ilmek de bu kenarımızdan çıkarttım. Şimdi tekrar geri dönüyorum hanımlar. Burada da haroşaya devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Kenar bölümlerini haroşa yapıyoruz yine. Bu şekilde bakın ön yüze bu pembe ipimiz ile bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde önce bu ilk şişimizi, sonra burundaki 9 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmeklerimizi bu uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın şu kenarımızda bir diş pembe haroşamız oluştu. Haroşalarımıza devam edeceğiz fakat artık krem ipimizi kullanacağız. Bir diş haroşayı pembe ile yaptık. Diğer haroşalarımız krem ile örülecek. Artık pembe ipimi de keseceğim hanımlar. Pembe ipimi bu bölümde kullanmayacağım. Şöyle. Hemen pembe ipimin
Ucunu da şuraya düğümleyeceğim. Artık haroşalarımıza krem ipimiz ile devam edeceğiz. Sırasıyla diğer uca kadar ilmeklerimizi şu anda ön yüzdeyiz. Düz olarak öreceğiz. Diğer uç dediğim yer şöyle bakın. Bu ilk şişimizi, burun kısmını, diğer şişi buraya kadar. Sonra geri döneceğiz. Tekrar arka yüzde de ilmekleri düz öreceğiz. Krem ile bir diş haroşa daha olacak. Toplamda hanımlar şuraya pembe ile birlikte toplam bakın 3'ü krem 1'i pembe. 4 diş haroşa yaptım. Büyük yapmak isteyenler burayı 5 diş haroşa olarak örebilirler. Daha küçük yapacağım diyenler varsa da burayı 3 diş haroşa olarak örebilirler. Ben toplamda 4 diş yaptım. Şimdi patiğimizin bu kenar bölümünü de tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin kenar bölümünü tamamladım. 3'ü krem 1'i pembe, toplam 4 diş haroşamız oluştu. Şimdi tavanımızı yapacağız. Bunun için öncelikle bu ilk şişimizdeyiz. Ön yüzde. Bu ilk şişteki ilmeklerimizi öreceğiz. Yani burundaki ilmeklerimize kadar olan ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor. Bu şekilde bu ilk şişteki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilk şişteki ilmeklerimi ördüm. Burun kısmına geldim hanımlar. Burunda 9 ilmeğimiz vardı. Bu 9 ilmeğimizi tekrar örüyorum. Yine tabanda da haroşaya devam ediyoruz. Bakın 9 ilmeğimi ördüm. Tabanımız 15 ilmek olacak. 15 ilmek olana kadar da her sırada kenarlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Bakın 9 ilmeğimden sonra diğer şişimden de bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buradaki 10 ilmeğimizi örüyorum. Öncelikle şu 10. ilmeğim. Şimdi de bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Bu tabanda ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan buradaki 11 ilmeğimizi örüyorum. Şimdi de diğer şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimizi öreceğim. Ve hemen kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayısı 13 oldu. Şimdi tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi de tabandaki 13 ilmeğimi öreceğim. 15 olana kadar hanımlar yanlardan ilmekler almaya devam edeceğiz. 15 olana kadar. 13 ilmeğimi ördüm. Kenardan bir ilmek aldım. Bunu örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 14 ilmeğimi öreceğim. Sonra da kenardan bir ilmek daha öreceğim. 15 ilmek olacak. Ardından da kesimler başlayacak. Evet, 14 ilmeğimi ördüm. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Artık burada 15 ilmeğimiz oldu. Bu 15 ilmekle kesimler başlayacak. Yapacağımız işlem şu. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. Bakın ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 14 ilmeğimi örüyorum. Yani orta şişimde 15 ilmeğim var. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmeği, yani 15. ilmeği örerken hemen yan şişten de bir ilmek alıyorum. 15. ilmekle ikisini bir kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim. Şişimde bir ilmek kalana kadar. Evet, şu 14. ilmeğim. 15. ilmekte kenardan da bir ilmek alıyorum. İkisini bir keserek ördüm. Tekrar geri döneceğiz. Taban 15 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Her defasında 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. ilmekte kesimimizi yapacağız. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bakın, 15. ilmeğimi örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde 15 ilmeğim var. Şimdi 15 ilmek ile patiğimizin arka topuk bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini bir keserek ördüm. Şimdi 14 ilmeğim kaldı. Bu aşamada hemen bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorum çünkü. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde patiğimizin arkasını öreceğiz. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, topuğumuzu tamamladım ve geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar bu bölümü ördüm. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Artık topuğumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hepsini kesiyorum hanımlar, ilmeklerimin. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şimdi hanımlar, patiğimizin kenarına 2 sıradan oluşan kenar tığlaması yaptım bu şekilde. İlk sırasında hanımlar krem ipimi kullandım. Öncelikle bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Bir de zincir attım. Şimdi kenar tığlamamızın ilk sırası şu. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girip ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde sık iğne tekniği uyguluyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Bunu çok sıkarak yapmayalım. Yani çok sıkı yapmayalım hanımlar. Patik boğazındaki şuradaki esneklik payı kaybolmasın. Yoksa patik ayağa girmez. Biraz esnek bir tığlama yapalım. Bu şekilde. Yapacağımız işlem bu. Şimdi şu ilk başladığımız yere kadar kenar tığlamamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar tığlamamın ilk sırasını tamamladım. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Öncelikle ipimin ucunu buraya gizleyeceğim. Ardından tığlamamızda ikinci sıramızı yapacağız. İkinci sırada da pembe ipimizi kullanacağız. Şöyle ipimin ucunu öncelikle gizleyeceğim. Evet. Pembe ipim ile öncelikle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle. Bu ilk tığlamayı bitirdiğimiz yerden itibaren ilmeğimi buraya sabitledim. Şimdi de ters sık iğne tekniği yapacağım hanımlar. Bakın, bir gerideki krem sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir gerideki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu ters sık iğne tekniği oluyor hanımlar. Tersten gidiyoruz bunu bu şekilde. Böyle. Dileyen normal düz sık iğne tekniğiyle de devam edebilir. Yani kremi nasıl yaptıysanız bu pembeyi de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın böyle devam edecek. Şu şeklimiz bu. Şimdi yine ilk başladığımız yere kadar tığlamamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı tamamladım. Bu pembe ipimi kestim. Ucunu arkaya düğümledim. Patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle hanımlar bakın, patiğimiz şöyle. Haroş örgü olduğu için esneklik payı gayet güzel. Hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar. Birlikte
Modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok kolay, şık bir model oldu. Çeyiz için de oldukça uygun. Herkesin rahatlıkla yapabileceği güzel, hoş, kolay bir model oldu. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok güzel bir model hanımlar. Bakın duruşu gayet şık. Her renge de çok yakışacaktır. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.